Astronom Astroloji Dünyası'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hermetik Astroloğunuz Berçin. Bugün sizinle Uranüs'ün İkizler Burcu'ndaki o 7 yıllık seyrinden bahsedeceğim. Ama öncelikle küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Çünkü sizlerin sayesinde bu videolar daha fazla kitlelere ulaşmış olacak. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi ufak ufak biraz Uranüs'ten size bahsedeyim. Ondan sonra da İkizler Burcu seyrine geçelim. Şöyle, aslında öncelikle biraz hani hangi tarihte aslında burada geçiş yapacak ve ne kadar kalacak? Öncelikli olarak ondan başlayalım. Şimdi 7 Temmuz 2025 İstanbul haritasına göre sabah saat 10.47'de Uranüs İkizler Burcu seyrine başlamış oluyor arkadaşlar ve 3 Ağustos 2032 yılına kadar da bu alanda kalacak. Uranüs gezegeni 13 Mart 1781 yılında İngiliz astronom William Herschel tarafından bir kere keşfediliyor. Tabii bu bilgi bize neyi işaret ediyor? Aslında Uranüs'ün o dönemde İkizler Burcu'nda ilerlediğini ve İkizler Burcu'ndayken aslında keşif olduğunu bize gösteriyor. Ve o yılın haritasına girdiğiniz zaman da İkizler Burcu'nda 24 derecede Uranüs gezegeni seyir halinde. Şimdi tabii bu konuyla ilgili aslında şunu söyleyebiliriz. Astronomi bu konuda çok fazla gelişmiş. Aynı zamanda burada bilim çok fazla gelişmiş. Teknoloji gelişmiş çünkü bununla birlikte teleskoplar yapılmış. Ve tabii ki astroloji alanında da jenerasyon gezegenleri keşfedilerek bu alanlara dahil edilmiş. Aslında bir devrim niteliğinde bir etkinin açığa çıktığı bir zamanı veriyor bu dönemler bize. Çünkü daha da net olarak bakmak gerekirse bu keşif sonrası gökyüzüne bakış açısı köklü bir şekilde değişmiş. Uranüs biliyorsunuz ki çıplak göze görülemeyen bir gezegen ve bu yüzden Güneş sistemini daha geniş şekilde incelemek için olanak sağlamış. Çünkü daha geniş çaplı, daha teknolojik teleskoplar geliştirilmiş ve bunun akabinde de diğer iki jenerasyon gezegen yani Neptün ve Plüton'un burada arkadaşlar keşfi gerçekleşmiş. Uzay araştırmaları çok daha genişlemiş ve bilim adına da çok fazla keşifler yapılmış arkadaşlar. Peki Uranüs gerçekten sınırları aşan mıdır? Evet, çünkü şöyle biliniyormuş. Satürn'e kadar Güneş sisteminin son gezegeni olarak o şekilde biliniyormuş. Ama bu keşif sonrası aslında sınırlar aşılmış olmuş. Bu yüzden de şöyle bir yorum yapabiliriz Uranüs için. Otoriter duruşa baş kaldıran bir aslında yapısı var. Uranüs'ün yani yenilikçi bir bakış açısı var ve Uranüs'ün olduğu yerde eksantrik bir duruş vardır arkadaşlar. Alışılmamışlık vardır. Özgürlük çok fazla ve baskın şekilde vardır. Aynı zamanda olaylara karşı koparıcı etkisi vardır. Normal olmayan ve biraz da anormal olan bir takım etkileri ve ani şekilde ortaya çıkartabilir ve bu yüzden de yıkan ancak onun yerine daha iyisini, daha yenisini ve daha konforlu olanını inşa eden bir enerjiden burada bahsedebiliriz. Kısacası Uranüs biraz oyun bozandır arkadaşlar. Ama bu etkileri iyi şekilde kullandığımızda hem kolektifte hem de kendi hayatlarımızda çok fazla sorun da çıkartmayacaktır. Ama eksantrik olan bu gezegenin keşifler ya da devrim niteliğindeki özelliklerini olumsuz yönde kullanırsak da neler getirebileceği işte orada aklımızın alamayacağı düzeyde şeyleri bir kere gerçekleştirebilir. Mesela bunu bir örnekle size izah etmem aslında burada gerekirse hayatımıza giren çok kısa sürede de hızlı şekilde hayatlarımızda olan yapay zekalardan bahsedebiliriz. Öyle değil mi? Bu sistemler ile çok daha fazla derin bir kere keşifler olabileceğini düşünüyorum. Ve hayatlarımızda daha fazla yer aslında kaplayacaktır. Çok daha fazla yer tutacaktır. Her alana girecektir. Yani bu şekilde öngörebilirim ama burada ince bir çizgi var. Bu ince çizgide Merkür'ü nasıl yönlendireceksiniz? Çünkü ikizlerde seyrediyor. Şimdi burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. İnsan olarak sistemi kendi faydamız için kullanarak bir avantaj mı yaratacağız yoksa sistemin bizi kullanmasına izin mi vereceğiz? Yani gücü karşı tarafın eline vermiş olacağız ve onun kölesi olmuş olacağız. Ve bu bizim
elimizdeki her şey aslında almış olacak ve bizi bir şekilde saf dışı bırakmış olacak. Yani bu tarafta mı olacağız? Yani işte bazı sektörlerde kullanılacak, bazı sektörlerde insan gücü olmayacak mesela. Sadece orada yapay zekanın gücü olacak gibi. İşte burada Hermes'in oyunu ile karşı karşıya kalacağımızı bu önümüzdeki 7 yıl boyunca düşünüyorum. İşte bu ince çizgi bence burada çok çok önemli. Evet, şimdi Uranüs tam ikizler burcu 0 derece İstanbul haritasına göre baktığımızda zaten dokuzuncu evde ilerlemiş oluyor ve 3 ve dokuzuncu aksı aktive etmiş oluyor. Ve burada Venüs ile birlikte bir kavuşum açısında olmuş oluyor. Ve ufukta da Başak Burcu yükseliyor Mars'la birlikte. Ama en önemli konulardan bir tanesi de şu arkadaşlar, yani benim incelediğim ve burada gördüğüm Uranüs'ün Eridanus takım yıldızı ve bu takım yıldızında bulunan Kate sabit yıldızı ile yüksek bir aktivasyon etki içerisinde olması arkadaşlar. Eridanus takım yıldızı kozmik etki olarak çok şahane bir yıldız etkisi maalesef ki vermiyor ve buna sahip değil. Ve tabii ki burada Kate sabit yıldızı da doğası gereği Satürn doğasında olduğu için bu biraz zorlu bir sürecin olabileceğini, aslında bolca test ve sınavların olacağını, özellikle kolektifin ve dolayısıyla buradaki toplulukların bu sınavlardan geçebileceğinden söz edebiliriz ama sonunda ise karmik bir dönüşümün burada gerçekleşeceği ve sınavlardan başarı sağlayacaklarını ve bu aslında başarılarında Satürn olduğu için kalıcı olacağını ve güzel ödüller de verebileceğini bu önümüzdeki 7 yıl boyunca görebiliriz. Yani aslında burada Uranüs biraz da bundan bahsediyor. Tabii bu takım yıldız etkisin şöyledir. Öncelikle burada büyüyen bir çocuğun hikayesi anlatılır. Tabii haritaya göre baktığımızda burada Satürn, yani kendi doğasındaki gezegen, Koç burcunda seyir ediyor. Yani Zodyak'ın yaramaz çocuğunu temsil ediyor da diyebiliriz bu anlamda. Bireyleri aslında burada bireyler adına da ya da kolektif adına da bir şeyleri ispat etmek veya kanıtlama eğilimini de burada gösterir. Olayları bu şekilde baktığımız zaman biraz acı verici şeyler ortaya çıkartabilir. İçsel bir takım çatışmalar ön plana çıkartabilir. İletişimde kısıtlama ya da engellemeler gün yüzüne çıkartabilir. Aynı zamanda abartı etkisiyle, ki bu takım yıldız biraz abartı verir, işte hani biraz kapasiteyi aşan ve biraz böyle sınırlarını aşmak isteyen bir yapı da verecektir ki zaten Uranüs'ün de kendi alanında, yani o gezegenin kendi özelliğinde de bu tip bir etki vardır. Bu durumda hızlı hareket etmek ve doğru değerlendirmeden, yani iyicene incelemeden adım atmak ise ciddi üzücü sonuçları beraberinde getirebilir. O yüzden her konuda daha temkinli, efendime söyleyeyim, sınırları aşarken de o sınırlara bir şekilde bakmalı. Yani onun bize sonucu ne olacak, onu çok iyi şekilde değerlendirmek bir kere gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda bu yıldız sular ve nehirleri de işaret eder arkadaşlar. Özellikle hava elementiyle de birleştiği için bu etkide olağan dışı hava koşullarını görebiliriz. Yani olmayacak zamanlarda kar yağmak gibi ya da fırtınalar, seller gibi ya da tam zıttı bir şekilde kuraklıkları beraberinde getirebilir ki Neptün, Satürn kavuşumu özellikle Şubat 2026 itibariyle çok daha net şekilde bunu deneyimleyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki şu da var, hava ve su trafiği, yani uçaklar ve gemilerle alakalı oluşabilecek ciddi burada kazaları da tetikleyebilir. Çünkü üçüncü ev aksında hareket ettiriliyor ve burada yine Satürn'ün doğasında, yine kolektifi ilgilendiren Uranüs zaten astrolojide uçakları da temsil eder. O yüzden ciddi şekilde sıkıntı ve problemleri burada görebiliriz ya da kazalar olabilir. Suyla beraber de bu takım yıldızında özellikle boğulmalara karşı da dikkatli olunması bir kere gerekiyor. Boğulma vakalarında artışlar olabilir arkadaşlar. Şimdi Uranüs'ün
İkizler konumu itibariyle adeta bir kozmik bir etkiyle kozmos gezegeni gibi bizleri içsel ruhani olarak ve fiziksel olarak keşfe çıkartacak. Yani hermetik bakış açısıyla bu şekilde bakabiliriz. Çünkü hermetik astroloji daha fazla haritada kişinin ruhsal ve spiritüel alanlarıyla ilgilenir. Yani hermetik astrolojiden kısaca bahsetmem burada gerekirse biz üç enkarnasyonu inceleriz. Yani bir önceki, şu anki ve bir sonraki yaşamla alakalı orada göstergelere aslında burada bakarız. Şu an tabii buranın konusu değil ama bu şekilde biraz bakabiliriz. Bilgiyi sadece burada öğrenmekle kalmayıp o bilginin formunu bir şekilde dönüştürmek isteyebiliriz. Burada rüyalarınız çok önemli olacak. Çünkü rüyalar burada bize sembollerle karşımıza gelebilir. Yani bize bir orada bir sembol ya da bir işaret bize gösterilebilir ve biz onun cevabını bulduğumuzda aslında bize burada fiziksel hayatlarımızda da uyarıcı bir şekilde bize yol gösteren bir rehber de olmuş olabilir. Bu etkileri de hayatlarımıza getirebilir. Tabii bu konumda ilerleyen Uranüs burada metafizik, astroloji, okültizm ve hayal gücü bir kere gerektiren çalışmalar için oldukça olumlu bir kere göstergedir. Tabii ki bu alanı kullanmak ya da kullanmamak hani burada tamamen bizlerin seçimi olacaktır. Uranüs burada bir zihin yıldırımı gibi aslında burada çalışacak ve bilgiyle ani aydınmalar, sürpriz bir takım fikirlerde dönüşümler ve düşünce ile devrimsel eylemleri burada beraberinde de getirebilir. Tabii burada Uranüs ve bu yerleşim özellikle söylediğim gibi işte bu metafizik ve spiritüel hani bu konular ya da kuantum ya da düşünce, astroloji veya şifa teknikleri gibi alanlarda müthiş bir derinlik ve bağlantı sağlayacak ve ikizlerin Merkür etkisiyle doğru bilgiyi ortaya çıkartmak için bir şekilde çalışacaktır. Yani aslında bilinen birçok doğru bilgi aslında yanlış olduğu ve doğru bilginin yerine aslında doğruların burada geçeceğini bize gösterebilir. Yani eski olanı burada yıkacak ve onun yerine doğru olan yenisini koyacaktır ki özellikle spiritüel alanlarda çok fazla yanlış, çok fazla alakasız bir kere konular özellikle sosyal medyada çok fazla dönüyor. Ben bunların çoğunun yıkılacağını düşünüyorum. Çünkü burada sadece burada sadece takipçi kazanmak, işte efendime söyleyeyim kendini ön plana çıkartmak için inanılmaz derecede yanlış bir kere şekilde bilgiler burada veriliyor. Onların ortadan bir kere kalkacağını düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse Ayla Sirius ya da Güneş'le Sirius'un kavuşumundan burada bahsedebiliriz. Ayla Sirius'un kavuşumunda işte şunları yapın, gök kapıları açılacak. İşte şu dilekleri tutun, şöyle dua edin. İşte efendime söyleyeyim bugün Güneş işte Sirius'ta kavuşuyor. Böyle oluyor. Şöyle hiçbir şekilde bunların hiçbiri doğru değil. Çünkü hiçbir şekilde sabit yıldızlar dua kapısı ya da ritüel kapısı değildir. Onların üzerinde kozmik olarak ruhani kodlar vardır. Bunu da şöyle söyleyeyim, astronomi eğitimlerinde de gök adalar vardır ve o gök adalarla takım yıldızlar oluşuyor biliyorsunuz. Onların arasında kozmik iplikler vardır ve bu şekilde geçer. Yani orada bir kod sistemi vardır ve biz onun etkilerini alırız burada yeryüzünde bu yaşadığımız bir kere boyunca hatırlarız çünkü. Bazı şeyler bizim zihnimize ve aklımıza gelir. İşte orada güneş sistemi içerisinde belli açılara girdiklerinde o manyetik etkilerle işte o fırtına etkileriyle vesaire biz de o etkileri burada almış oluyoruz ruh olarak. Gerçi buranın bu konusu değil ama ben yine de şöyle kısaca bir bilgi vermek istedim bu konuyla ilgili olarak. Yani sabit yıldızlar hiçbir şekilde ritüel ya da dua kapısı değildir. Tamamen külliyen hikayedir ve kendinizi de bu konuda yanıltırsınız arkadaşlar. Şimdi Uranüs Venüs gezegeni ile kavuşum açısı ile ikizler
bir kere seyrine başladığında bu beklemedik ama güzel olayları kolektife ve bizlerin hayatlarına getirebilen bir enerjiyi de burada gösterebilir arkadaşlar. Yani kişisel hayatlarımızda romantizm iyiliklerimize kadar hissetmeyebiliriz. Çünkü hissetmek, derine inmek gibi etkileri bu alan birazcık zayıflatan enerjilere hakimiyetini verecektir. Ama bu bize alışılmadık yine türden bağlanmalar, yani daha arındırıcı bir etki ile karşımıza çıkma olanağını da verebilir. Farklı şekilde yaşayabiliriz ilişkileri. Daha sıra dışı, yani alışık olmadığımız bir kere şekilde, yani aniden oluşabilir ve gelişebilir, de aniden her şey bitebilir. Çok daha farklı şekilde yaşarız. Ama bu etkinin ana teması aslında şu arkadaşlar: hayvani duyguları ya da içgüdüleri aşmak olmak ve bunu başaran kişiler için, yani bu titreşimsel ilkeyi derinlemesine yaşama olanağı verecek. Şimdi hayvani duygular şu: aslında biz hayvanlar gibi survive ediyoruz, değil mi? Hayatta kalmak istiyoruz. Bizim de amacımız bu. Yani bir şekilde para kazanıyoruz. Karnımızı doyurmak için bir şekilde yemek yapıyoruz. Onlar avlanarak bu işi yapıyorlar. Biz tabii düşünerek, bilinçli bir şekilde, sonuç olarak insan olduğumuz için daha farklı şekilde eylemler yapıyoruz. Ama baktığımız zaman içimizde bir survive var ve bunu bazen duygularımızı daha abartılı yaşayabiliyoruz, öyle değil mi? Zarar verebiliyoruz insanlara. Yani veya çevremizdeki insanlara da zarar verebiliyoruz. İşte bu duyguları, bu içgüdüleri aştığımız zaman, daha böyle törpülediğimiz zaman çok daha doğru, çok daha bu konuları derinlemesine bir kere hissedeceğiz. Çünkü ruh içinde kalmış, gizli olan bir şey uyandırmış olacak. Ve bu da belki bize rüyalarımızla ya da karşımıza çıkan ani olaylarla bize bilgisi verilecek. Yani enerjiyi burada yakalamamız önemli olacak. Çünkü bu enerji üzerinden eğer bir şekilde geçersek ve onu orada yakalayamazsak çok daha uzun bir süre beklemek zorunda kalacağız. Çünkü o enerji artık orada olmamış olacak. Uranüs'ün, çünkü burada fırsatları ani şekilde ortaya çıkar. Eğer tabiri caizse yakalamazsak burada tren bir şekilde kaçmış olacak ve bir sonraki treni beklemek zorunda kalacağız. Ama Uranüs'ün rotası uzun olduğu için, çünkü 1,5'ta 7 sene kalıyor. Bu yüzden çok daha fazla uzun sürede bekleyebiliriz. Yani önümüze çıkan o fırsatları çok iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Hem kendi ruhsal dönüşümümüz için hem de fiziksel olarak o şansları yakalayabilmemiz adına arkadaşlar. Bunun için de ne diyoruz? Bir kere gözlerimizi dört açıyoruz. Kulaklarımızı yine dört açıyoruz gibi. Tabii şöyle de bir durum var. Bu etkileşim ruhsal arınma kadar madde dünyası ile de çok ilgili olacak ki bu konuda ani beklenmedik zenginlik etkileri verebilir, sürpriz miraslar verebilir ve şans oyunlarından da yine bir şeyleri kazanmayla alakalı bir takım güzel etkileri de gün yüzüne çıkartabilir. Tabii bu alanı bir şekilde destekleyen bir de Satürn etkisi var. Bu yüksek titreşime yanıt verebilenlere, özellikle bu dönüşüm, işte bu hayvani olan o duygulara, işte o dürtüleri üzerinden atanlarda, mesela duru görü ya da duyular ötesi işitme gibi psişik bir takım yetenekler de ortaya çıkabilir. Düşünce ve duyguların ne kadar arınmış ve berrak olursa, işte bu psişik yetenekler arkadaşlar uyanmış olur ve kişiler bu yeteneklere daha fazla kendini yaklaşmış hissedebilecekler. Burada tabii ki yine aynı zamanda konsantrasyon çalışmaları ve zihni ruha bağlayan dışsal koşullardan olabildiğince uzak tutmak, bu büyük titreşimin anlamının gerçekleştirmeye çok daha fazla etkisi olacak ve kişileri bu alana çok daha fazla yakınlaştıracaktır. Bir başka etki ise, burada videonun başında söylediğim gibi,
Başak'ın yükselmesi ve tabii ki orada yine Mars'ın olması. Mars'un burada ikizler seyrinde yükseliyor olması tabii ki burada birçok alanda, kolektifte ve kişisel hayatlarımızda bize canlılık verecektir, özgüven verecektir, daha fazla cesaret verecektir. Bu şekilde nitelendirebiliriz ya da hem burada kolektif bilinç hem de kişisel olarak daha cesurca hareket edeceğimizi burada gösterebilir. Zaten burada Başak Mars daha fazla temkin ve içe dönüklük de verebilir. Ancak burada planlama ve diplomasi ve zekice hareket etme yetisi ön plana çıkacak ve bizim hayatlarımızda belki de bunu daha net şekilde kullanmak için bize yardımcı olacak enerjiler hakim olacaktır. Özellikle şunu düşünüyorum ben, burada Başak'ın yükselmesiyle birlikte ve Mars'ın olmasıyla birlikte sağlık alanında bilimsel muazzam bir kere gelişmeler olabilir. Amansız bir takım hastalıklarda tedaviler bulunabilir. Bulunan o tedavilerde ilaçlar, yeni ilaçlar bir kere çok hızlı şekilde tedavi süreçlerini geliştirebilir ve hızlı şekilde tedaviler olabilir. Ama tabii bir de öbür tarafı var madalyonun. Yeni hastalıklar burada türeyebilir. Yani tedavisini hiç bilmediğimiz, ilk defa ortaya çıkan, belki de işte 100 milyonda bir görülebilen bir hastalık gibi bir etki de burada görülebilir. Bunlarla da mücadele edilebilir ve salgın hastalıklar da olabilir. Yeni salgın hastalıklar da ortaya çıkartabilir. Ama tabii burada yaratıcı ve yapıcı bir atmosfer aslında yaratacaktır birçok konuda. Hani otoriter alanda bazı sıkıntılar olabilir. Burada düşmanlık, ihanet ya da dürüst olmayan bir takım davranışlar yine nedeniyle sorunlar ve problemler yaşanması da mümkün. İşte bu konuda da acı ve üzücü bir takım etkiler ortaya çıkartabilir ülkeler adına veya toplumlar adına ya da kişisel hayatlarımız adına. Ve tabii burada yine toplum içinde olan o yardımcı veya bireysel bir takım hani bizim hayatlarımızda yakınımızda olan, yani burada toplumda dediğim işte hani mesela çok önemli bir firmanın yöneticisi ya da onun işte yardımcısı gibi ya da bizim hayatlarımızda bize gerçekten böyle arkadaş gibi, hani böyle daha doğrusu arkadaştan öte kardeş gibi bize yaklaşan insanların ani kayıplarını da yaşama ihtimalimiz olabilir. Kolektifte de yine firmalar içinde üzücü kayıplar gerçekleşebilir bu konu itibariyle. Şimdi Uranüs'le alakalı benim söyleyeceklerim bunlar. İkizler Burcu seyrinde bu denli etkileri ortaya çıkartabilir ama bir de bakalım geçmişte neler olmuş. Yani Uranüs İkizler Burcu'nda seyrederken hem Türkiye'de hem de dünyada neler bir kere gerçekleşmiş. Şöyle bir bakalım. 1941-1948 arasında, özellikle 1939-1945 aralığında İkinci Dünya Savaşı bir kere gerçekleşmiş arkadaşlar. Pearl Harbor saldırısı olmuş bir kere 1941 yılında. Bu çok çok önemli bir etki. Birleşmiş Milletler'in bir kere kuruluşu olmuş 1945 yılında. Hindistan bir kere bağımsızlığını kazanmış burada 1947 yılında arkadaşlar. İsrail devleti kurulmuş yine 1948'de. Türkiye'de tabii ki büyük bir dönüşüm olmuş arkadaşlar. Çünkü çok partili hayata geçiş burada. Onun temelleri atılmış. Özellikle Anıtkabir projesi gerçekleşmiş 1941'de ve Petrol Ofisi'nin de yine kuruluşu bu alanda yine gerçekleşmiş. Tabii Van Erciş depremi olmuş 1941 yılında arkadaşlar ve e, yine 1941 yılında Muğla depremi gerçekleşmiş 6 büyüklüğünde. Bir öncekine baktığımız zaman ise 1858 ve 1866 yıllarına baktığımız zaman burada sanayi ve iletişim alanında çok fazla bir etki burada görüyoruz. İzmir-Aydın demiryolu açılmış arkadaşlar. 1866 yılında Anadolu'daki ilk demiryolu hattı olmuş arkadaşlar. Onun haricinde Atlantik burada telegraf kablosu yine çekilmiş 1866 yılında. Avrupa ile Amerika arasındaki
ilk başarılı iletişim hattı kurulmuş bu şekilde. Dostoyevski'nin Suç ve Cezası 1866 yılında ortaya çıkmış ve sunulmuş. Osmanlı'da Süveyş Kanalı izniyle 1866 yılında yapılmış. Ve yine 1866 yılında 7 Hafta Savaşı denilen işte Rusya İtalya'nın Avusturya'ya karşı zaferi burada ortaya çıkmış. Ondan öncekine baktığımız ise 1774 ve 1782 yıllar arasında yine İkizler Burcu'nda ilerleyen Uranüs'e baktığımızda ise arkadaşlar zaten Uranüs burada keşfedilmiş biliyorsunuz. Ondan sonra çünkü 1781 yılında keşfedilmiş. Ama tabii burada mesela önemli olan Küçük Kaynarca Antlaşması olmuş 1774'te. Osmanlı'nın Rusya karşısında ağır toprak kayıpları yaşamış bu dönemde. Amerika Bağımsızlık Savaşı olmuş yine 1775 ve 1783 yılları arasında. Fransa'da önemli bir değişim. Burada bir kraliyet değişimi olmuş yine 1774'te. Ve tabii ki oksijenin kanıtlanması yine 1774 yani Uranüs'ün İkizler Burcu seyrindeyken bu da bilimsel bir devrim olmuş. Ve son olarak da birinci kıtasal kongre yapılmış yine 1774'te. Amerika'daki o kolonilerin birleşme süreci bu şekilde başlamış arkadaşlar. Evet, Uranüs'ün İkizler Burcu'ndaki seyriyle alakalı da o geçmiş dönemlerde bazı savaşlardan, bazı depremlerden, bazı keşiflerden burada, bazı anlaşmalardan burada size bahsettim. Bakalım önümüzdeki 7 yıl boyunca kolektifte ne gibi etkiler olacak? Yine buna benzer bazı keşifler, anlaşmalar, umarım üzücü olaylar olmaz ama bazı bir takım olaylar gerçekleşecek mi? Hep beraber 2032 Ağustos ayına kadar görmüş olacağız. Eğer ki videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize sonsuz kere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen yine küçük bir hatırlatma yapacağım. Videoyu burada beğenmeyi, yorum yapmayı ve isterseniz paylaşmayı da unutmayın. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.